Herkese merhaba, hoş geldiniz. Benim ismim Cumhur Eşin, 13 seneden beri Almanya'dayım ve Almanya ile ilgili biriktirdiklerimi buraya yeni gelenlere, öğrenci olarak Almanya'da bulunanlara, daha uzun zamandan beri burada yaşayanlara ve burada doğup büyümüş olanlara aktarmaya çalışıyorum. Bugün yine çok faydalı bir konuda sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Konumuz M harfinden mevsim. Almanya'da mevsimler ne zaman başlar? Bunların tarihleri nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Çünkü Türkiye'den gelen veya doğudan gelen insanların buradaki algısında bir farklılık olabilir ve insanlarla iletişiminizde burada bazı anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bu olaydan bir şekilde kurtulmuş olursunuz ve insanlarla mevsim konusunda çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bunun sebebinden başlayacağız. Mevsimler müfredat olarak farklı ülkelerde iki şekilde anlatılıyor öğrencilere. Biz de ilkokulda mevsimler öğrendiğimizden hatırlıyoruz. Bunun bir tane yöntemi meteorolojik. O yüzden bize mevsimleri öğrettiklerinde genelde hava durumuyla işte yaz güneşli, ilkbahar da güneşli ama o kadar güneşli değil, biraz bulutlu. Sonbahar yağmurlu tabii ki ve kış karla bir şekilde gösterilirdi. Dolayısıyla bu yöntemin adı, yani mevsimleri bu şekilde tarif etmenin adı meteorolojik. Almanya'da bu nasıl yapılıyor? Almanya'da bu ilk öğrenim yıllarında, yani anaokulunu ele alırsanız veya ilkokulu ele alırsanız bu aynı şekilde cereyan ediyor. Yani ben şu şekilde bunu çizelge haline de getirdim. Şimdi bakarsanız bahardan başlarsak mevsimlerde, bahar mevsimi Mart, Nisan, Mayıs'tan oluşuyor. Yaz, Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar, Eylül, Ekim, Kasım ve kış ayları Aralık, Ocak, Şubat. Bu aynen bu şekilde anaokulunda veya arkasından ilkokulda öğretiliyor. Şimdi farklılık bundan sonra başlıyor. Mevsimlerin tasnif edilmesinde bundan sonra Batı'da ayrı bir bağlam, ayrı bir boyut, ayrı bir mertebe getiriliyor ve bu daha sonrasında mevsimlerin tasnifi için haberlerde, insanların iletişiminde, birbirleriyle konuşmalarında o ikinci boyut üzerinden konuşuluyor ve iletişim halinde bunu kullanıyorlar. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor diye soracaksınız. Bunun sebebi mevsimlerin tasnif edilmesinin iki tip olması. Bir tanesi meteorolojik. Bu Almanya'da da Türkiye'de de aynı olan şey. İkinci yöntem astronomik. Yani gök cisimlerinin hareketine göre bağlı olan. Hangi gök cisimleri? Tabii ki dünyamız ve güneşten bahsediyoruz. Güneşin etrafında dönüşüne göre biz mevsimleri bir şekilde yaşıyoruz. Peki burada ne esas alınıyor? Burada esas alınan şey gün dönümü ve bir şekilde gece ile gündüzün eşit olduğu zamanlar. Yani misal olarak vermek gerekirse yılın durumuna göre ya 20 ya da 21 Mart, 21 ya da 22 Haziran, 22 ya da 23 Eylül ve 21 ya da 22 Aralık olması lazım. Yanlış tarihleri hatırlamıyorsam. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Astronomik olarak baktığınızda mevsimlerin dönüşü gerçekten bu tarihlere tekabül ediyor. Ve bu çocuklara anlatılırken tabii ki mevsimlerin anlatılması sırasında Türkiye'de sadece meteorolojik yöntem kullanılıyor. Astronomik yöntem kullanılmıyor. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi çocuklara anlatılırken mevsim dönüşleri tekrardan pekiştirilmiyor. Yani bu mevsimlerin tasnifiyle bağdaştırılan bir şey değil. Öğrenciler bunu müfredatta görüyorlar, bu bahsettiğim tarihleri, ancak bunu başka bağlamda görüyorlar. Dolayısıyla burada bir şey eksik kalıyor. Yalnız Almanya'da insanların algısında bu astronomik, yani gök cisimi hareketiyle birlikte ortaya konan takvim insanların kafasına çakılmış oluyor. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra bu daha baskın hale gelmiş oluyor. Peki buradaki sorun ne? Diyelim ki şu an Ağustos ayındayız ve Eylül ayına geçtik. Eylül ayının başındayken normalde Türkiye'de yetişen biri sonbahar geldi der. Bu Almanya'da ne yazık ki yanlış algılanmaya, yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor. Neden? Çünkü insanlar Eylül'ün başlamasıyla
sonbaharın başladığını düşünmüyorlar. Burada çok ters ve bir şekilde sizi düzeltici, bilgiç cevaplarla karşılaşabilirsiniz. Aslında bunun ve bu videonun en büyük amacı da bu. Çünkü burada insanlara söylediğinizde size tepki olarak şunu söylerler. Hayır, daha sonbahar başlamadı. Sonbaharın başlamasına daha 3 hafta var. Bu 3 hafta muhabbeti demin bahsettiğim tarihlerden kaynaklanıyor. Yani şu deminki çizelgeyi göz önüne alırsak her türlü mevsim için aslında yaklaşık 20 günlük bir faz farkından bahsedebiliriz. Bu ne demektir? Bahar Mart ayının başında değil de yaklaşık 20 gün sonra, yani 20 Mart gibi başlıyor. Yaz Haziran başında değil de Haziran'ın 20'si gibi başlıyor. Sonbahar Eylül'ün başında değil de Eylül'ün 20'si gibi başlıyor. Kış da Aralık'ta değil de Aralık'ın 20'si gibi başlıyor. Bunu muhtemelen en çok sonbaharın başında veya kışın başında görebilirsiniz. Çünkü havalar soğumaya başladığında genelde kış geldi algısı olur ve Almanya'da genelde yabancı kökenler aralığın başlamasıyla birlikte kıştan bahsederler ama buranın yerlileri, bu sözü hep söylediğimde bir gülme geliyor bana. Buranın yerlileri tabii ki aralığın başlamasıyla birlikte kışın başladığını düşünmezler. Onun için aralığın aralığın 21'inin veya 22'sinin gelmesi gerekiyor. Enteresan bir şekilde yılbaşı pazarları da o döneme doğru son bulur. Yani aslında bir ay önce başlayıp yaklaşık 21-22 gibi, yani ondan sonra da Noel geliyor zaten. O dönemlerde son bulur. Yani bu ayrıntıyı aklınızdan çıkarmayın. Bu şekilde insanlarla iletişiminizde herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Tekrardan toparlamak gerekirse Batı dünyasında, yani bu verdiğim bilgi aslında sadece Almanya için de geçerli değil. Tüm Batı dünyasında mevsimlerin tasnifi çocuklara ve insanlara öğretilirken iki boyuttan bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi meteorolojik, bir tanesi de astronomik. Astronomik boyut Doğu'da ve Türkiye'de öğrenim görmüş insanların genelde görmediği bir şey olduğu için mevsim algısında bir problem oluyor ve mevsimlerin başlangıcı ile ilgili kafamızda yanlış tasnif oluyor. Ortadaki aylar söz konusu olduğunda genelde bir problem olmaz. Yani Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarında genelde problem olmaz ama mevsimlerin başladığı ve bittiği aylara baktığınızda burada sapmalar görülebilir, o 20 günlük farktan dolayı. Bunu aklınızdan çıkarmayın diyorum. Umarım bu video da sizin için faydalı bir video olmuştur. Son olarak aklıma bir söz de geldi. Bir kavramdan bahsedeceğim. Hazır zaten hem Türkiye için hem Almanya için yazın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yazın sonunda veya Eylül ayı gibi havalar tekrardan sıcak olduğunda pastırma yazından bahsedilir. Bu kavramın aslında çok denk kavramı Almanya'da da kullanılıyor. Bunun Almanya'daki karşılığı Altweibersommer. Weib kadın demek. Altweib yaşı ileri kadın demek. Yani kelimesine tercih etmemiz gerekirse yaşı ileri kadınlar yazı denir Almanya'da pastırma yazı için. Neden böyle bir tercüme yapıldığını kesinlikle bilmiyorum. Eğer bilenleriniz varsa aşağıda yorumlara yazsınlar. Ben de onlara cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi umarım bilgilendirici olmuştur. Ve bu noktada yorumlarınız varsa da paylaşmayı sakın unutmayın. Kapanışa doğru yaklaşırken muhtemelen ekranda sizin için en uygun olan videoyu da görüyorsunuz. O videoyu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı atlamayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.